Trabzonspor Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşılaşma öncesi Obi Mikel'le birlikteyiz. Öncelikle ligde iyi giden bir takım var. Fenerbahçe'yi mağlup ettiniz ve şampiyonluk artık söyleniyor. Taraftarlar tarafından dillendiriliyor ve bugün kupada da Erzurumspor maçı var. Hem ligdeki hem de bugünkü Erzurumspor maçını nasıl değerlendirir? Well, I think obviously winning the game on Saturday has given us a bit more belief, a bit more boost, a bit more confidence that we can push on from now and hopefully we want to be there towards the end of the season. We want to be at the top, contending for the title. And so winning the game on Saturday was a big boost for us, and it was very, very important for us. So we have to continue, and hopefully we will be there come towards the end of the season. And also tonight, it's a cup game. We in the quarterfinals. We want to make sure we go through. It's going to be a difficult game. Obviously, they played against Besiktas the last game, and they won. They now did through. So we have to take this game tonight very seriously. Öncelikle cumartesi günü oynadığımız maç sonucunda bu maçın sonucuyla birlikte biraz daha inanç kazanmış olduk. Bu maç bizim için bir itici güç oldu. Çünkü ligin sonunda en yukarıda yer almak istiyoruz. Takımımızın ismini en yukarıda yazdırmak istiyoruz. Dolayısıyla bu maç inancımızı daha da arttırdı, bizi güvenimizi daha da arttırdı ve bizim için ilerisi için bir itici güç olacak. Dolayısıyla o maçın çok önemli olduğunu ve kazanmamız gerektiğini biliyorduk zaten. Dolayısıyla ilerisi için, gelecek için bize umut ışığı vermiş oldu. Bugünkü maç için rakibimiz gerçekten zorlu bir takım. Beşiktaş'a karşı oynadı ve kazandığı, tur atladı. Maçları takip ettik. Gerçekten o maçları kazandılar ve gerçekten ciddiye almamız gereken bir rakip ve ciddiye almamız gereken bir maç. Fenerbahçe maçının ardından bir anda Emre Belözoğlu ile saha içerisinde tartıştılar. O an neler yaşandı? O pozisyona gelene kadar neler oldu? I think it was just a hit of the moment. It was just a derby game, big rivalry. The game finished. I think the opponents were disappointed that they didn't get the win. Obviously, we won the game. We were happy. We were celebrating, but the opponents were not happy, and there was a little bit of heat of the moment, and there was a bit of argument, and it was just a normal thing that happens in a game. Sometimes there's always this push here and there. Hit of the game, and we wanted to have a bit of a fight, but nothing really happened, and it all ended there. We were very happy to have won the game. They wanted to win the game. They didn't get the 3 points. We won. We were happy, and they were sad. So I guess they were disappointed, and they were not happy. And that's just what happened. Olanlar aslında şu şekilde özetleyebiliriz çünkü derbi maçı oynuyorsunuz, çok önemli bir maç oynuyorsunuz, arada çok büyük bir rekabet var. Dolayısıyla onlar da kazanmak isteyen tarafta, biz de kazanmak isteyen taraftık ama maçın sonunda mutlu ayrılan, 3 puanla ayrılan taraf rakibimiz değil, biz olduk. Dolayısıyla o anın sıcaklığıyla birlikte, o anın o birçok şeyi düşündüğünüzle beraber, onların getirisiyle beraber oluşan ufak bir tartışma oldu aslında aramızda. Yani genelde maçlarda yaşanan normal bir durumda sayılabilir aslında ama dediğim gibi rakibimiz de mutlu olarak ayrılmak istiyordu, 3 puanla ayrılmak istiyordu. Bu maçın önemini ve derbi maçların önemli bildiklerinden dolayı onlar da kazanmak için ayrılmak istiyor. Kazanmakla beraber ayrılmak istiyorlardı burada. Dolayısıyla biz de aynı şeyi planlıyorduk ama kazanan taraf biz olduk. Belki de bunun üzgünlüğüyle beraber, bunun yarattığı belki hayal kırıklığıyla birlikte biraz tabii o anın getirisini, o anın sıcaklığını düşündüğümüz zaman aramızda ufak bir tartışma yaşandı. Yani o tartışmayı çok fazla büyütmüyor değil mi Mikel? Orada kapandı diyor. The argument was over there, right? After the match finished. Yeah, I think between the players, yes, the argument was over, and that was it. We didn't argue anymore. There was no more arguments. We went in, we were celebrating in the dressing room, and there was no more argument between the players. So yeah. Evet, oyuncular arasında herhangi bir tartışma yaşanmadı sonrasında. Biz soyunma odasına gittik, kutlamaları yaptık maç sonrasında. Dolayısıyla maç sonrasında herhangi bir tartışmanın yaşandığını söyleyemem. O maçın ardından sosyal medyada kendisine yönelik çok ciddi sataşmalar, saldırılar oldu. Bu konuda biz de üzgünüz. Kendisi bu konuda ne söyleyebilir bu konuyla ilgili? We are deeply saddened. What do you think about those things? Well, I think first of all, I think obviously a lot has been said about this issue of racism. But since I've been here, to be honest, my team, my colleagues, everybody in Trabzon have been very, very nice towards me and my other colleagues.
there's not been any issue. But obviously, yeah, after the game on Saturday, I started getting messages on my Instagram account, even my girlfriend at home, getting messages of racism and hatred and very scary messages towards me and my family and my kids. I think a lot has been said about this. There's no place for this. There's no place for racism. We're all same. We're all equal. I don't think this should be happening, and I think these people should be held responsible, and I think they should be, they should be held responsibly and dealt with. They shouldn't be allowed to come to games or watch football games, but this is what happens. But I don't think it's right. It's not okay, and it shouldn't be okay. So I'm very disappointed with this, especially my family, my girlfriend, and my kids. They're only 4 years old. Why do you talk about my kids? They're only 4. They don't know anything. And when you talk about my kids, it's I'm very sad about this. And it's a very disturbing time for me and my family, my girlfriend. Yeah. Öncelikle çok üzgün olduğum ve çok rahatsız edici bir durum olduğunu söylemem gerekir. Çünkü buraya geldiğimden beri hem takımım, takım arkadaşlarım ve bütün Trabzon camiası, bütün Trabzon şehri gerçekten bana ve bütün takım arkadaşlarımıza çok içten ve çok yakın davrandılar. Irkçılığın futbolda yeri olmadığını kesinlikle söylemem gerekir. Irkçılığın hiçbir yerde yeri olmamalı. Irkçılık hayatımızdan kesinlikle dışlanmalı. Irkçı insanlar, bunu yapan insanlar ne futbol maçlarında ne de hayatın herhangi bir yanında bu diğer insanlarla beraber bulunmamalar çok büyük bir suç ve çok büyük bir yanlış olduğunu düşünüyorum bunun. Çünkü hem bana hem kız arkadaşıma hem çocuklarıma, sadece 4 yaşında olan çocuklarıma dahi bir ton mesaj aldım. Ve bu gerçekten çok üzücü ve rahatsız edici bir durum. Çünkü ben kendim olarak, bireysel olarak bir hayal kırıklığına uğramış gibi hissediyorum kendimi. Çok üzgün hissediyorum bu yaşananlardan dolayı. Dolayısıyla bu tür insanların, özellikle de bu ırkçılık yapan insanların hayatta bizim yaşamımızda futbol içinde yerleri olmamaları gerekir kesinlikle. Ama şunu da söyleyelim, birçok kişi de destek mesajı attı. Hatta Türkiye gündeminde 1. sıraya kadar yükseldi Obi Mikel'e destek olanların sayısı da. Bu yalnız bırakılmadı bence bu durumda. Ne düşünüyor bu konuda? No. I wasn't alone. I think Trabzon fans have been very supportive, and I think many people around the world sending me messages of support and messages from all around the world. My ex-colleagues, people that know me, know who I am. And also, Trabzon fans have been fantastic. They've supported me. They've been behind me. My family, they've been supportive. And my colleagues also, my teammates have been very supportive. So it's a very difficult time for me. But, like I said, this is not okay. It shouldn't be okay in this society that we live, in this world that we live in. Everybody is equal and everybody deserves same opportunity. So it shouldn't be this way. I totally condemn it, and I think everyone should do the same as well. Obviously, I also got messages from other clubs in Turkey, the fans from Galatasaray also sending messages. So it's also nice to see, but I think this is a very disappointing time, and it shouldn't be allowed. Öncelikle kesinlikle yalnız olmadığımı gösteren mesajlar aldığımı söylemem gerekir. Türkiye'deki birçok takım taraftarlarından, Galatasaray taraftarlarından, diğer bütün takım taraftarlarından mesaj aldım. Destekleyici mesajlar aldım. Takımımız, takım arkadaşlarım, kulübümüz, kendi taraftarlarımız, bu şehrimizin insanları ve birçok insandan mesaj aldım. Benim yaşadığım duruma karşı olduklarını belirten, bana destek olduklarını belirten mesajlar aldım. Dünya çapında insanlar, dünyanın her yanından insanlar, beni tanıyan, kim olduğumu bilen insanlar tarafından gerçekten destekleyici mesajlar aldım ve yalnız olmadığımı gösterdiler bana. Ama dediğim gibi yaşadığımız bu toplumda aslında bu tür şeylere yer olmamalı kesinlikle ve bu zamanda bunları konuşmuyor olmalıyız belki de. Ama dediğim gibi birçok mesaj aldım ve bu mesajlar sayesinde en azından yalnız olmadığımı da görmüş oldum. Çünkü dünyada doğduğumuz zaman hepimiz eşitiz ve hepimiz aynıyız aslında. Dolayısıyla bu fikirle yürümemiz gerektiğini düşünüyorum ben de. Ve kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bir daha geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. And my kids are 4 years old. It really upsets me that people talk about my kids. They're only 4, they don't know anything. And I feel very upset and angry about this.
that people talk about my kids. You can't talk about my kids. I'm really upset about this. Son olarak da çocuklarım hakkında, henüz sadece 4 yaşındalar. Çocuklarım hakkında böyle konuşulması, onlara dair şeyler söylenmesi yaşanabilecek, yaşanmaması gereken bir durum. Kesinlikle kabul edebileceğim bir durum değil. Gerçekten çok üzgün ve kendimi çok sinirli hissediyorum bu durum hakkında. Sadece 4 yaşındaki 2 tane çocuk için, 2 tane kız çocuğu için bunları söyleyemezsiniz. Teşekkür ederiz Ercan. Evet, Obi Mikel'in görüşleri bu şekildeydi. Gerçekten duygularına hakim olmakta biraz güçlük yaşadı açıkçası. Biz yeniden buradan röportajlar oldukça bağlanmaya devam edeceğiz Kerem.